Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok uzun zamandır gündemde olan bir filmle geldim. Ve filmimiz başlıktan da gördüğünüz üzere Kill Box'un. Film 2023 yılında yapıldı ve oyuncu kadrosu ile de güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Filmde çok kuvvetli bir kadın görüyoruz. Kadın karakter görüyoruz. Ve karakterimiz bir profesyonel suikastçı. Fakat işi bu olsa bile ev hayatında ergen bir kızı olan ve onun sorunlarıyla uğraşan da bir anne aslında. Bu iki kimliği arasında gidip gelen bir kadını görüyoruz ve ikisini de dengede tutmaya çalışıyor. Ama onun için de annelik çok daha zor geliyor. Bu konu benim çok dikkatimi çekti okuduğumda ve gerçekten de izlemeye değer bir film olarak görüyorum. John Do-yoon adlı oyuncumuz başrol karakterimizi canlandıran oyuncumuz ve çok da başarılı bir iş çıkarmış. Bu yüzden de kendisine tebrik ediyorum ve kadınların da güçlü olduğunu gösteriyor bu film. Yani genelde hep tetikçiler ya da işte suikastçiler erkekmiş gibi gözüküyor. Zaten filmde de daha çok erkek ağırlıklı olduğu gösteriliyor ama burada bir kraliçe görüyoruz aslında. Suikastçı bir kraliçe görüyoruz. O yüzden de hoşuma gitti film benim. Şimdi yorumlara geçiyorum. Gerçekten oyunculukları çok sevdim. Fakat birkaç yerde eleştirim de var bu filmle ilgili. Özellikle baş kısmı. Film başladı ve aslında enteresandı. Yani dövmeli bir adam işte yerde yatıyor vesaire. Ne olacak derken bir anda Japon bir mafya babası var. Bir suikastçı var ve aralarında bence çok komik bir diyalog geçiyor ve bu filmle zıt bir şey geldi bana. İlk açtığımda biraz şey oldum. Hayır falan hani yani böyle değildir inşallah devamı. Değildi. Gerçekten. Allah'tan da değildi. Çünkü orada bir şok oldum. Yani bu silah mı bu mu? Dur ben bir silahımı değiştireyim falan. Ya böyle bu bana çok komik geldi. Yani senaryo olduğu bariz belli bir kısımdı. Bence gerek de yoktu öyle bir dokunuşa. Ve oradaki dövüş kısmını da çok beğenmedim. Bana biraz yapma gelmişti ki filmin devamı harika devam etti. Özellikle ben kısmını çok sevdim. Yani karakterin geçmiş yaşamı ve şimdiki yaşamıyla beraber işlenmesi çok güzel olmuş. Ayrıca arkadaşları tarafından, arkadaşları tam da arkadaş değillerdi ama hadi tanıdıkları diyelim. Tanıdıkları tarafından arkasından vuruldu yani bildiğiniz 5 kişi saldırıyor ve tanıdığınız insanlar, düşünebiliyor musunuz? Çok korkunç geldi ama çok güzeldi. İzlemesi çok güzeldi ve gerçekten aksiyon sahneleri süre ilerledikçe daha da iyileşti gibi geliyor bana. Finali çok güzeldi. Kızının bu olayı kabullenişi çok iyiydi. Hani görmek istemiyordum ben çünkü. Anne sen işte nasıl böyle bir şey yaparsın gibi değil. Tabii ki şaşırabilir ama hani işini yaptın diyebilecek bir olgunlukta idi. Tabii gerçek mesleğini bilmediği için diyorum bunu. Suikastçı olmak ayrı bir şey. Bir de bir tim için çalışmak çok ayrı bir şey tabii ki. Ama sonuç olarak gerçekten güzel bir konu ve güzel bir film diyelim. Uzun zamandır film paylaşmadım. Çünkü filmlere ulaşmak çok zor oluyor. Maalesef şunu da desteklemiyorum aslında ben. Keşke her film her platformda, her dizi her platformda olsa ve izleyebilsek. Çünkü internette paylaşılması ona emek harcamış onca insan için biraz sıkıntı, yani üzülüyor insan. Özellikle sektörü gördükçe ben içinde yani çekim kısmı vesaire okulumdan dolayı çok iyi anlıyorum. Fakat en azından yayın süresinin
yayın süresinden bir süre sonra internette olmasını da istediğim çok dizi ve film oluyor. Ulaşamıyoruz çünkü. Gerçekten böyle bir sıkıntı var. Yani bu bir net. O yüzden ara vermiştim. Çünkü Netflix'te yoktu. Benim ilgimi çeken ve yeni çıkan bir film yoktu. Benim takip ettiğim diğer mecra, diğer kanallarda da uzun zamandır bir film gelmemişti işin aslı. O yüzden bir süre ara verdim. Çünkü ben beğendiğim içerikleri paylaşıyorum, öneri diyorum. Ve önermediğim, beğenmediğim filmleri çok da konuşmuyorum. Ama bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani eleştiri videosu olarak, yani bu filmleri beğenmedim diye gerçekten belki beğenenler olabilir aranızda ve güzel bir konuşma geçer, etkileşim olabilir yorum kısmında. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir ve umarım filmi izlersiniz. Aşağıya izlediyseniz yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. O zaman bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.